Futbolun hikayelerinden merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Çok istediniz. Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan birçok mesaj yağdırdınız ve son olarak "O Neymar buraya gelecek" diye hashtagler bile açtınız. Biz de sizi daha fazla kırmak istemedik ve Neymar'ın hikayesini hazırladık. Bu arada önümüzdeki hafta hangi oyuncunun hikayesini izlemek istiyorsanız Futbolun Hikayeleri Instagram hesabına girip takip edip yorum bırakabilirsiniz ve bize yardımcı olabilirsiniz. Şimdi gelin hep beraber Neymar'ın hikayesini izleyelim. Haziran 1992'de eşim ve oğlumla birlikte akraba ziyareti için Santos'a doğru yola çıktık. Oğlum henüz 4 aylıktı ve arabanın arkasındaki bebek koltuğunda oturuyordu. Hava yağmurluydu ve karşıdan gelen bir aracın çarpması sonucu feci bir trafik kazası yaşadık. Bacaklarımdan yaralanmıştım ve eşim de "Ölüyorum" diye bağırıyordu. Her şey çok hızlı gelişti. Bir anda oğlumun arabada olmadığını fark ettik. Arabadan fırlamış olduğunu düşündük. Onu kaybettiğimizden neredeyse emindik. Umutsuzluğun tam ortasında Tanrı'ya beni alması için dua ediyordum. Araba bir uçurumun kenarında durdu. Bir derenin üstünde asılı durumdaydık ve eşim arka camdan aşağıya doğru bakıyordu. Bir anda insanlar imdadımıza yetişti. Oğlumuzu arka koltuğun altında buldular. Şükürler olsun ki yaşıyordu. Ama cam kesikleri sebebiyle yüzü kan içindeydi. Hemen hastaneye gittik. O gün gerçekten oğlumuzun öldüğünü düşünmüştük. Benim Adım Neymar kitabının en ilgi çekici kısmı baba Neymar da Silva Santos'un anlattığı bu hikayeydi şüphesiz. Daha 4 aylıkken anlatılan bu kazada ölümden dönen Neymar şimdilerde futbolun en sevilen yıldızlarından. İnsanlar onu izlerken biraz Pele'yi, biraz Ronaldo'yu, belki de Garrincha'yı, hatta Ronaldinho'yu, kısaca futbolun kuralına göre değil, zevkine göre oynandığı Cinga'yı görüyorlar. Tam ismiyle Neymar da Silva Santos Jr. gözlerini dünyaya açtığında takvimler 5 Şubat 1992'yi gösteriyordu. São Paulo eyaletinin merkezi Mogi das Cruzes'ta futbolcu bir babanın oğlu olarak doğan Neymar'ın gelecekteki mesleğini tahmin etmek çok da zor değildi. Şehrin fakir bölgelerinde zor şartlarda büyüyen Brezilyalı'nın babası o günleri şöyle anlatıyor. "Bir çocuğun büyüdüğü ortam hayatının en önemli parçasıdır. Ben onun babasıyım. Ben de eskiden profesyonel futbolcuydum. Bizim yaşadığımız dönemde mahalle fazla gelişmemişti. Çöplük gibiydi ve biz de bunun bir parçasıydık. Sorunların içinde yaşadık. Neymar daima benim izimden gitti. Küçükken de futbol topuyla yatıp kalkardı. Sanırım daha 2 ya da 3 yaşındayken futbolu çok sevdiğini ve oynamak istediğini fark etti." Babasının futbola ilk adımlarını bu sözlerle anlattığı Neymar, yaşı ilerledikçe futbola olan ilgisinden hiç ödün vermedi ve Brezilya'dan Avrupa'ya adım atıp dünya futbolunda iz bırakmış futbolcuların çoğu gibi sokakta çıplak ayakla oynadığı futbol, onun da hem ayak tekniğini hem de saha içinde ön sezilerle çözüm üretme yeteneğini geliştirdi. Palmeiras taraftarı olan Neymar, okuldan eve her gelişinde hemen dışarı çıkıyor ve gece yarılarına kadar arkadaşlarıyla futbol oynuyor, meşin yuvarlığa hükmetmeye çalışıyordu. Futbol onun dünyasıydı. Sorunsuz, özgür bir dünya. Bir gün plajda futbol oynarken bir antrenör tarafından fark edildi. Betinho adındaki bu antrenör, gollerinden sonra sağ kenarında anne babasına koşan bu çocuğu çok beğenmişti ve baba Santos'un yanına gidip onu istedi. Neymar'ın 1999 yılında Portekiz'de Santista takımının altyapısında futbola başlaması işte böyle gerçekleşti. Burada daha çok futsal, yani salon futbolu oynuyordu ve onu salonda izleyenler adeta büyüleniyordu. Ne bilek ama, topla adeta dans ediyordu. Pasları, estetik çalımları ve golleriyle kendini her geçen gün geliştirdi. Portekiz'e ile katıldığı futsal turnuvalarından evine ödülsüz dönmüyordu. Öyle ki 7 yaşındayken katıldığı bir turnuvada tam 23 gol atarak turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmişti. Neymar bateu e fez. 1-0 Portuguesa. Az kişi farkındaydı ama dünya yeni bir yıldız kazanıyordu.
Bu minik yıldızı Santos'un keşfetmesi ise 11-12 yaşlarına denk düşüyor. Santos'un efsanelerinden olan dönemin altyapı antrenörü Lima, salon futbolunda harikalar yaratan Neymar'ı ilk izleyişini şöyle anlatıyor. Onu izlediğimde büyük şaşkınlık yaşadım. Çok iyiydi. Salonda yaptıklarını yeşil sahada yapıp yapamayacağını çok merak ettim ve önce babasıyla ardından da Santos'un o zamanki genç takım direktörü Zito ile görüştüm. Ona büyük yeteneğe sahip, oldukça potansiyelli bir çocuk bulduğumu söyledim. Teknik ve taktiksel anlamda Neymar'ı geliştirmelerini istedim. Qual é seu nome? Neymar, E qual a sua idade, Neymar? 12 anos. ...2003 yılında Neymar böylelikle şehrin takımı Santos'un altyapısına girmeyi başardı. Ona hayallerinin peşinden gitmesini söyleyen ailesinin ne demek istediğini yavaş yavaş anlamaya başlamıştı. Bu yetenekli çocuk henüz 13 yaşındayken Avrupa'nın önemli kulüpleri onu takip etmeye başlamış ve hatta kulübüyle temasa dahi geçmişlerdi. Ancak o bunları aldırmıyor ve sadece sahaya odaklanmayı sürdürüyordu. Üstelik yine o yaşlarda futbolcu olduğunda kazandığın paralarla ne yapacaksın diye sorulduğunda anneme, aileme ve arkadaşlarıma yardım edeceğim. Şimdilik başka bir amacım yok diyecek kadar da iyi niyetliydi. Hangi Avrupa takımına gitmek istersin sorularına ise net bir cevabı vardı. Real Madrid, Barcelona. 2006 yılında takım olarak katıldıkları bir turnuvada en iyi oyuncu seçildi ve altyapıda 2 senede gösterdiği performansla ününe ün katmaya devam etti. O Neymar, atleta do Santos Futebol Clube. E de todos os atletas, eu, Neymar, prometo que... Gözler üzerindeydi. Yaşı küçük olmasına rağmen sıkça medyaya konu oluyordu. 14 yaşına gelip de hala devam ettiği futsalla futbol arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığında ise hiç düşünmeden tercihini futboldan yana kullandı. Daha 15 yaşındayken bir kupa maçında São Paulo'nun A takımında şans buldu. Santos'un altyapısında çalışarak geçirdiği senelerin ardından kulüp yetkilileri onun sahneye çıkma vaktinin geldiğini düşündüler. 2009 yılında kulübü Santos'ta profesyonel sözleşme imzaladı. İlk resmi müsabakasına çıktıktan sonra ise şunları söylüyordu. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyordum. Gülümseyip kalabalığı mı alkışlayacaktım, el mi sallayacaktım, yoksa yalnızca hiçbir şey yapmadan oyuna mı girecektim bilmiyordum. Genç olduğunuzda oldukça heyecanlı oluyorsunuz ama kendimi oldukça oyuna vermeye çalıştım. Profesyonel kariyerinin ilk senesinde Paulista Şampiyonası'nda yılın genç futbolcusu ödülünün sahibi oldu ve o yıl takımının Copa Libertadores zaferinde büyük payı vardı. Ve bu başarısı ona milli takımın kapılarını araladı, Brezilya 17 yaş altı milli takımında forma giymeye başladı. Bir sonraki yıl yani 2010 yılındaki performansıyla başta Real Madrid ve Chelsea olmak üzere Manchester City, Inter, Milan gibi birçok dünya devini Santos'un kapısına dizdi. Bir yandan bu gelişmeler yaşanırken ne ilginçtir ki bir türlü Brezilya'nın A milli takım kadrosunda kendine yer bulamıyordu. Hatta Brezilya'nın 2010 Dünya Kupası kadrosuna alınmadığı görüldüğünde Brezilya futbolunun efsane isimleri Pelé ve Romario ile Formula 1 pilotu Felipe Massa gibi birçok ismin de destek verdiği kampanya başlatılmıştı. Ama bu kampanya da sonuçsuz kaldı. Dünya Kupası'ndan sonra Brezilya milli takımında antrenörlük koltuğunu Dunga'dan devralan Menezes ilk iş olarak Neymar'a milli formayı verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan hazırlık maçı yıldız oyuncunun ilk A milli maçı oldu. 11 numaralı forması ile sahaya çıkan Neymar bu karşılaşmadaki güzel oyununu bir de golle süsledi. Hayalleri bir bir gerçek oluyordu. Santos'ta forma giydiği her maçta üstün performans göstermeye devam ediyor, gollerden sonra yaptığı gol sevinçleriyle de ayrıca ilgi çekiyordu.
Futbolu, gol sevinçleri, sürdüğü mütevazi yaşantı onu bir ikon haline getirdi. 2011-12 sezonunda yılın oyuncusu seçilen ve Copa Libertadores'te gol kralı olan oyuncu için transfer teklifleri yağmur gibi yağdı. Sözleşmedeki 30 milyon poundluk serbest kalma maddesine direten ve Chelsea'nin yaptığı 17 milyon poundluk ilk teklifi geri çeviren Santos kulübü buna karşın Neymar'la gizli gizli görüştüğü öğrenilen Chelsea'yi FIFA'ya şikayet etmekle tehdit etmişti. Pelé, Robinho ve Brezilya milli takımındaki hocası Mano Menezes de Chelsea hakkında olumsuz görüş bildirince Neymar için Chelsea defteri kapandı. Menezes, "Neymar'ın içinde bulunduğu durumu anlayabiliyorum. Ancak hem kendi açısından hem Brezilya futbolu açısından Santos'ta kalması daha akıllıca olacaktır. Santos şu anda iyi durumda ve Neymar kulübünde kendini geliştirebilir" sözleriyle durumu özetliyordu. Genç futbolcu ise o sürece dair "Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama Santos gibi şampiyon bir takımı bırakıp Chelsea ya da bir başka kulübün rezerv takımına gitmem. Böyle bir durumda kalmak daha akıllıca olur" şeklinde konuşmuştu. Santos yönetiminin de istediği buydu. 20 yaşındaki yıldızın menajeri Ribeiro, Santos'un yeni teklifini sundukları sözleşme mükemmeldi. Antrenman sürelerinden ailevi konulara kadar çok kapsamlı ve tatmin edici bir kontrat imzaladık şeklinde açıklamıştı. 25 Mayıs 2013'te yani bir sezon sonra ise ayrılık geldi çattı. Santos formasıyla 4 yılda çıktığı 224 maçta 136 gol atan, 32 kez milli maça çıkıp rakip kalelere 20 gol bırakan Neymar, hayallerini süsleyen takımlardan birine Barcelona'ya imza attı. Sonunda Avrupa'da hem de İspanya'da oynayacaktı. Barcelona'nın oyun sistemine uyup uymayacağı merak konusuydu ve Neymar bu zorluğunda üstesinden gelmeyi başardı. 2013-14 sezonunda 26 maça çıktı, 9 gol atıp 10 da asist yaptı. 2014 yılında ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçta 4 gol attı. Barcelona ile ilk lig şampiyonluğunu ise 2014-15 sezonunda yaşadı. Aynı sezon ayrıca İspanya Kral Kupası şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan kadronun içinde fark yaratan isimlerden biriydi. Bu onun için tarif edilemez bir duyguydu. São Paulo'nun fakir mahallelerinden çıkıp zirveye uzanan bu yolda durup dinlenmeye de hiç niyeti yoktu. Neymar bugünlerde takımıyla beraber elde ettiği başarılara yenilerini eklemeye devam ediyor. Uçurumun kenarından dönen yıldızın, yani Neymar'ın futbolcu olmak isteyenlere sözü ise net. Genç oyunculara tavsiye vermem zor. Potansiyelleri olan ancak çeşitli nedenlerden dolayı hedeflerine ulaşamayan çok sayıda genç görüyorsunuz. Bu çok üzücü, ancak tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki çocukken benim de kurduğum düşler için yaptığım gibi sizin de hayal ettikleriniz için yapmanız gereken bazı şeyler var. Her zaman sahaya odaklanmaya devam etmeli ve dikkat dağıtan her şeyi yok saymalısınız. Sahada her şeyinizi ortaya koyun ve kendinizi eğitin. Ayrıca her zaman ailenize bağlı kalın. Onlara güvenmeniz gerekiyor. En yakın arkadaşlarınızı da yanınızda tutmanız önemli. Tüm bunları yaparsanız kendinize bir şans tanımış olacaksınız. Biliyorsunuz Neymar'ın adı son zamanlarda Paris Saint-Germain'le anılıyor ama o Barcelona için "Ben burada mutluyum" diyor. Peki o gerçekten Barcelona'da mı kalacak yoksa Paris'e mi uçacak? Hep birlikte göreceğiz. Onun hikayesi nasıl devam edecek? Futbol hikayelerinde bir bölümün daha sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.